Kadri Gözaydın, 1955 İstanbul Fatih Süleymaniye Doğum Evi'nde doğdum. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda başladım ama babamın memuriyetinden dolayı Balat'a geçtik. Tarıkus İlkokulu'nda okudum. Tarıkus İlkokulu'nu bitirdikten sonra pek bir şeyim olmadı. Yani biraz İmam Hatip maceram oldu. Orada da bizim zamanımızda İmam Hatip'ten sonra üniversite olmadığı için, direkt ilahiyat olduğu için ben hocam olacağım deyip dolayısıyla İmam Hatip imtihanlarını bilerek kaybettim. Ki imtihanda sorulan soruları babam bana birinci sınıfta öğretmişti yani. Hatta okula gitmeden önce öğretmişti o soruları bana. Sonra tabii çok sevinçli bir şekilde İmam Hatip'e yazılacağımı zannederek listelere baktılar. Listede yokum. Babam sukutu hayale uğradı. Sonra hocalardan soruları aldı. Soruları alınca bir baktı, sorular basit, peygamberin doğumu, annesinin adı, işte Mekke, Medine, çok basit sorular. Bunları bilmiyor musun dedi. Ben de itiraf etmek zorunda kaldım. Baba dedim, İmam Hatip'ten sonra şey yok. Üniversite yok. Ben dedim ilahiyata gidip bir hoca mı olacağım dedim. Babam çok muhafazakar bir insandı. Çok dinine bağlı bir insandı. Herkes gibi. Benim de 4 erkek kardeşin en ufağı olduğum için, aslında 8 kardeşiz. 4'ü kız, 4'ü erkek ama erkeklerin sonu olduğu için onun da emeklilik hayatının 68 emeklilik şeyiydi, yılıydı. Ben de ilkokulu 68'de bitirmiştim Tarıkus'u. Kazandibi derler bizim gibilere. Babamın da son şeyiydim ben. 3 abime yaptıramadığını bana yaptırmak istiyordu beni ondan sonra. Böyle dindar bir insan olmam için. Ama tabii ben Balat'ta büyüdüm. Çevremiz maalesef yani bugün de farklı bir şey değil ama o zaman çok daha farklıydı. Dolayısıyla babamın telkinleri bana pek bir şey ifade etmedi. İmam Hatip sorularını yapmadım. Sen misin yapmayan soruları gördükten sonra bu sefer yatılı Kur'an kursuna verdi beni. Dolayısıyla o zaman dedi sen hafız olacaksın dedi. İstanbul'da yatılı hafız okuyorum ben. Yani İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Yaşım gereği biraz büyüklerle şey yaptık. Semtimizin de gerçeklerinden kaynaklanan böyle biraz yaramaz çocuktum. Yatılı Bayrampaşa'da yatılı okuyorum. Bir ders vermedim mi izin yok. Pazar izni yok. Ev izni. Ve neyse devam ettik ama vukuat üstüne vukuat, burada anlatamayacağım. Vukuat hocalarım illallah dedi. Babamı çok sevdiklerinden dolayı da kovamıyorlar benim. Hafızlığım bitmek üzereyken 17 sayfada. Artık dayanamadım dedim. Bir de kendi gözüme alsam dışarıda kalmayı, ben daha ilk gün kaçacağım da. Ama sokakta yatmayı göze alamıyordum. Sokakta kalmayı göze alamadığım için mecburen her kaçıştan sonra belli bir babamın usulüyle nasihatından sonra ondan sonra tekrar kursa dahil olduk. Ve işte 71 yılında, 72 yılında ondan 3 senelik bir yatılı hayatım vardı. Yine şimdi onları hayırla yad etmemiz lazım. Bugünlerde bu çarpık, bu çok kötü bir yaşantıda ayaklarımızın üstüne durabiliyorsak o gün aldığımız, o gün hiç beğenmediğimiz, o gün çok şiddetle karşı çıktığımız hocalarımızın ve ailemin tavrından dolayı şimdi ne kadar şanslı olduğumun farkındayım. Çünkü bugünkü bütün bilgimi diyeyim, bütün ayakta durma nedenlerimi o günlerde aldığım eğitim, o günlerdeki tavır ve davranışlardan
kazandığımı ediyorum. Dolayısıyla oradan kaçtım. Kaçınca tabii artık 13-14 yaşına gelmiştim ondan sonra. Balat'ta da 13-14 yaşında çok bir yaş yani. Böyle her şeye başlama yaşı gayrimeşruyle ilgili. Çünkü bizim oralar bugün Tuzla'daki tersanelerin tamamına yakını bizim oradaydı. Balat, Fener, Ayvansaray'daydı. O büyük sanayici dediğimiz bugünkü büyük TÜSİAD'ın üyelerinin fabrikaları da bu güzelim Haliç'teydi. Hatta belediyenin mezbahanesi bile bugün Sütlüce Kültür Merkezi İstanbul'un et ihtiyacını karşılayan mezbahaneydi ve orada kesim haftanın 2-3 günü kesim olduğu zaman Haliç kıpkırmızı olurdu yani. O günkü zihniyet hem yerel hem de merkezi yönetim bu güzelim hala temiz 20-25 yıldır 30 yıldır uğraştığımız Haliç temizleme çalışmalarına daha bana göre %25-30 bile olmadı. O günkü merkezi ve yerel yönetimin yanlış politikalarından dolayı hem evsel hem de sanayi atıklarının aktığı foseptik çukurdu. Yani bizim çocukluğumuzda Eminönü'nden bugünkü Bilgi Üniversitesi'nin olduğu elektrik santralı vardı orada. Kömürle çalışan ve bizim Balat, Fener, Ayvansaray'da hava gazı vardı. Yani bugün doğalgaz diye yaptığımız şeyin başka bir versiyonu olan kömürle hava gazı ile ısınan hem evler hem dükkanlar vardı. Oranın hava gazı Ali Beyköy'deki, Silahtar'daki o santraldan geliyordu, kömür santralından. Oraya kadar son durak orasıydı Kağıthane. Aşağı yukarı 9-10 tane vapur vardı. Yani Eminönü, Unkapan, Cibali, Kasımpaşa, Fener, Balat, Ayvansaray, Hasköy, Sütlüce, Eyüp, fişek fabrikasının da orada vardı. Sonra Kağıthane. Dola Haliç, dola artık vapurlar yanaşamaz oldu. En son Ayvansaray'a da yanaşamadı. Balat'a geliyordu. Çünkü foseptikten ve evsel atıklardan dolayı. Biz o zamanlar çocukken Fener'den giderdik, atlardık vapurun üstüne. Ondan sonra Balat, tabii kaptanlar hiç sevmezdi bizi yani. Dolayısıyla vapurun üstüne çıkıp onların bu şeylerinin yanında, bacalarının yanında ip vardı. O ipi çektim mi düdük çalardı, vapurun düdüğü çalardı. Adam giderken bakıyor düdük çalıyor. Ben dokunmadım diyorlar yani Fener, Balatlı çocuklar atladılar. Tabii o çıkmaya çalışıyor ama üstüne çıkmak biraz meşakkatli. Bazı kaptanlar hareketliydi. Çıkmaya çalışınca biz oradan denize atlardık yani. Dolayısıyla Fener'den o işi de biz Fener'e yaklaştığımız zaman, Balat'a yaklaştığımız zaman yapardık ki çabuk yüzme mesafemiz kısa olsun diye. Öyle Haliç'teki sonra mavnalar, tabii büyük gemiler Haliç'e giremediği için santrala kömür taşıyan gemiler bir tane remorkörün arkasında 3-4 tane mavna vardı. Yani içi boş bir tekne düşünün sadece. Hiçbir makine aksamı yok. Kömür dolduruyorlar. Onların 3-4 tanesini bir tane remork çekiyor. Dolayısıyla onun arkası gider gene bu sefer onlara Cibali'den binerdik. Çünkü onun bize gelme şansı yok. Birbirine bağlı olduğu için kaptan biz kaptana Balat'a kadar gelirdik. Balat'tan tabii mecburen atlardık. Yani öyle en büyük zevklerimizden biri de yani bugün biraz yani bizim jenerasyonun bugün her taraf pırıl pırıl deniz. Her mahallede demesek de her ilçede birkaç tane havuz var. Nüfusun %90'ı gençlerin yüzme bilmiyor. O gün hem Haliç'in çok da pırıl pırıl bir deniz değildi yani. Haliç'ten çıktıktan sonra mecburen banyo yapmak zorundasın yani. Bazen zifler falan vardı. Onları çıkarmakta bayağı zorlanırdık. Dolayısıyla çok da öyle zevkli bir deniz keyfimiz yoktu yani. Duyan da ne güzel bir gençlik yaşamışlar. Öyle olduğu halde
nüfusun, genç nüfusun yani bizim akranlarımızın %90'ı yüzme bilirdi. Hem de iyi yüzme bilirdi. Yani Halici karşıya geçip gelebilirlerdi yani ondan sonra. Bizim arkadaşlar dediğim gibi o nesil bir de gayrimeşru yolun altıydı. Şu andaki Mürsel Paşa Caddesi, Demirhisar Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Unkapanı Kadir Has Üniversitesi'ne kadar sol tarafı, Eminönü'ne gidişin sol tarafı zaten fabrikalar, antrepolar, tersaneler, kum depoları dolu olduğundan dolayı pek deniz görünmezdi yani. Unkapanı'ndan hatta Eminönü Halide sayarsanız Eminönü'nden başlayıp Eyüp'e kadar da gitseniz, hatta Ali Beyköy'e kadar da gitseniz Halici görme şansınız yoktu yani. Şimdiki gibi değildi. Dolayısıyla yolun altı da haliyle bir de kanalizasyon sistemi çok şey olduğundan dolayı denize dolduruldu. Tersaneler, depolar, antrepolar, fabrikalar denizi doldurarak bugünün meşhur çevrecileri, o bugün marka vermeye gerek yok ama ben büyük sanayici ve iş adamları, armatörler diyeyim. Onların Halici doldurarak kazandığı topraklarda yaptıkları iş yerleri evsel atıkların yağmur sularının denize gitmesini de engelliyordu. Dolayısıyla ilk bacadan hatta ana caddeden foseptik çıkıyordu. Bizim aşağı yukarıki biz Fatih'in zenci çocuklarıydık. Yolun altının Mürsel Paşa, Demirhisar ve Abdülezel Paşa Caddesi'nin altında Haliç kıyısında olanlar Fatih'in zencileriydik biz. Yukarıdaki aileler aman okulda bile kim bunlar? Bunlar aşağı mahallenin çocukları. Dolayısıyla aileler bizden görüşmelerine bile neredeyse sansür koymak durumunda kalıyordu ama çok fırlama olduğumuz için de böyle oyun grupları şimdiki gibi herkesin elinde bir oyun grubu yok. Dolayısıyla ya top oynayacaktık ya da diğer oyunlar hepsi de biraz fedakarlık gerektiriyordu, biraz cesaret gerektiriyordu. Çünkü fabrikaların bahçelerinde oynuyorduk, fabrikaların önünde oynuyorduk. Onlarla yani herkesle de iyi geçinmek mümkün değildi yani o zamanın bekçileriyle, fabrika bekçileriyle veya fabrika sorumlularıyla. Yani bizim için en büyük saha Patrikhane'nin önündeki saha, en güzel saha Balat Vapur Un Değirmeni'nin iskelenin yanında Balat Un Değirmeni vardı. Onun önündeki taş yol. Ondan sonra da Sultan Selim Camisi'nin arka tarafı. Orayı pek tercih etmezdik çünkü günlerce biriktirdiğimiz, harçlıklarımızdan aldığımız paralar Sultan Selim'den aşağı gitti mi bir daha topu bulma şansımız çok zordu. Çünkü uçurum gibi bir yer orası. Oradan aşağı top gitti mi bulamazdık. Mecbur olmadıktan sonra Sultan Selim'in bahçesini tercih etmezdik. Bir de Maşatlık vardı yukarıda Edirne Kapı'da. Ermeni Rum mezarlığının yanında. Ama oralarda büyüklerden bize yer kalmazdı. Kalespor vardı şimdiki. Hayvansaray surlarının dibinde. Sahabe mezarlarının olduğu yerde Kalespor vardı. Orada da amatör takımlar oynadığı için bize fazla yer vermezlerdi. Onun için de futbol oynamak için de böyle biraz cesaret gerektiriyor. Pek fiziğim de müsait değildi benim böyle şey yapmaya, önder olmaya ama ne hikmetse hadi o tabii toplumda kelime-i şehadet getirene, güzel bir besmele çekene hoca denir. Bizde hoca da çoktur, reis de çoktur, başkan da çoktur bizde aşağıda. Tesadüfen dernek başkanı yapmış, ömür boyu başkandır. Tesadüfen bir yerde bir dua okuduysan ömür boyu hocasındır. Yani öyle anıl. Her lakapsız kimse yoktu. Yani Ali, Veli, Hasan, Hüseyin diye kimseyi çağırmazlar. Hangi Hasan, hangi Ali, hangi Hüseyin? Dolayısıyla herkesin bir lakabı vardır. Yaptığı işle, kendi fiziki özelliğinden veyahut da ne bileyim ben mensup olduğu bölgeden. Dolayısıyla herkesin bir lakabı vardır. Hatta çoğu zaman ismi bile kullanılmaz yani. Sonra bizim de Balat'ta çocukken yani öyle bir şeyimiz oldu, grubumuz vardı. Her mahallenin çünkü mensubiyet şuuru vardı. Mahalle mensubu, hatta sokak mensubiyet şuuru vardı. Yani biz Balat Karabaş Mahallesi'nin yolun altının
çocukları olduğumuz için yani Vapur İskelesi Sokağı'nın sağ tarafıyla sol tarafı bile sıkıntıydı. Yani o rekabet vardı çocuklar arasındaki yukarıki mahallelerle haydi haydi. Yani böyle şimdiki Fener Galatasaray'ı şey yapmayacak, siz söyleyin. Yani sağda solda bırakacak, gölgede bırakacak kavgalar olurdu yani. Onun için de insanlar böyle olgunlaşma öyle oluyormuş meğerse. Yoksa evden işe, işten eve, evden okula, okuldan eve öyle bir olgunlaşma yok. Çocuk zorlukla karşılaşmadan, çocuk işte çaresizliği yaşamadan, işte mücadele etmeden bir şeye sahip olabilmek için mücadele etmiyorsa onun kıymetini de bilmiyor yani. Biz işte oyuncaklarımız, oyuncak diye bir şey yoktu yani. Kendi yapabildiğimiz şeylerle oynardık yani. Almanya'dan biri gelecek de bisiklet getirecek veyahut çıkacağız Fatih, paramız olacak Fatih Camisi'nin avlusunda 3 tekerlekli bisikletlerle başlayıp orada Balat Adalet Fabrikası vardı. Onun önünde bisikletçiler vardı. Yine yani çok ciddi yokluk vardı yani. Ama o yokluğun getirdiği birlik, beraberlik vardı. Şimdi herkes özlüyor. Geçmişi şöyle özlüyor, geçmişi böyle özlüyor. Aslında özlenecek bir geçmiş değildi o yani. Ama yokluğun ve çaresizliğin getirdiği birlik, beraberlik vardı yani. Bireysel yaşama şansı yoktu o zaman. Şimdi ama birazcık maaşı yüksekse, birazcık geliri varsa, biraz ben kendime yetiyorum, kimseyi tanımıyorum. O gün de aynıydı aslında. Neden? Çünkü bakıyorduk yani bir şekilde adama ya miras kalıyordu, ya kumardan veya gayrimeşrudan bir para alıyordu. Ne bileyim o zamanlar şans oyunları çok modaydı, toto, spor toto olayları. Ondan piyango, ondan adam biraz parayı buldu mu Balat'ı, Malat'ı, Fener'i terk ederdi yani. Çünkü paralı orada yaşama şansı yok. Bugün de burada yok yani. Bugün de büyük bir ikramiye çıksın Balat'ta birine. Orada yaşama şansı yok. Önce nazı geçer şekilde isterler. Baktım vermiyor, bu sefer zorbalığa başvururlar. Dünyanın da her yerinde böyledir. Bu Balat'a mahsus bir şey değil yani. Onun için o günkü yokluğun getirdiği samimiyet, mecburen birlik içinde oluyorsun. Okulda da, ondan sokakta da dediğim gibi yukarıki mahalle, aşağıki mahalle böyle bir tatlı rekabet vardı. O rekabetin içinde çok şu anda da yani insanın yani 3-5 arkadaşım var diyen yalan söyler. Yani ya bir tane arkadaşı vardır ya 2 tane arkadaşı. Onlarca arkadaş içinde. Ya bir tane vardır ya da 2 tane. Böyle çaresiz kaldığı zaman sığınabileceği arkadaş. Böyle çok özel sırlarını açabileceği. Bir taneden fazla olacağını zannetmiyorum. 2 tane olan da zaten rezil olur yani. Çünkü 2 kişinin bildiği pek de sır olmuyor yani. Ondan sonra söyleme sırrını dostuna, o da gider söyler dostuna bilmem ne doldurur postuna misali. Dolayısıyla fazla da şey olmamak lazım yani. Yoktur zaten, bugün de yoktur yani. Onun için o günkü arkadaşlık tamamen beraber komün hayatı yaşıyorduk o zaman da işte. O beraberlik bizi mutlu ediyordu yani. Biraz paramız olduğu zaman, biraz paramız nasıl olurdu? Yani çalışan arkadaşlarımız biraz şey olursa ben de hayatım boyunca hiç çalışmadım. Hiç yani bana diyorlar nasıl emekli oldun? Ben de bilmiyorum nasıl emekli oldum. Yani inanın o da bir şey ayrı bir hikaye. Ama herkes çocukken ilkokuldan sonra aman Kadir Hoca'yla gezmeyin. Böyle bir yere gideceğiz. Annesi gördüğü zaman hemen ayrılırdı benim yanımdan. Ondan sonra ne oldu? Ya annem geliyor, babam geliyor, ablam geliyor, abim senden görmesin, senden görmesin. Neyse askerliğimiz bitti. Kimisi esrarkeş oldu, kimisi sarhoş oldu. Kadir Hoca, işte Yücel sızmış şurada git al. Ben tehlikeli nevaliyim, benimle işin yok. Git Allah belanı versin, git al gel onu. O askere gidene kadar çok sakıncalıydım. Askerden sonra onları toparlamak için şey olduk, can simidi olduk. Aileleri herkes %90'ı pişmanlık şey yapıyorlardı. Bilmem sevemedim içkiyi, sevemedim kumarı yani. Onların içinde büyüdük, onlarla beraber. Şu anda benim arkadaşlarımızın çoğu
Bir tane kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Arkadaş dediğim beraber yaşadığımız insanların çoğu uyuşturucudan ve değişik sebeplerden hayatını kaybetmiştir, olumsuz sebeplerden. Ama o içki ve kumar nefreti ondan sonra aldığım eğitimden midir? Ama bünye olarak da desinler de içerdim. Yani aklına gelecek her şeyi 35-40 yaşına kadar hepsini desinler diye. Yani şimdi sigara dönerdi böyle. Şimdiki gibi bir sigara alacağım, bir kişi içecek öyle bir şey yok. Ondan sonra dolu sigara da dönerdi. Boş sigara da ters oluktan dönerdi yani. Dolayısıyla içemezdim yani. İçki de öyle. Ondan sonra ama Kadir Hoca böyle şey muamelesi görürdü. İçki, sigara içmeyenler veyahut işte uyuşturucu içmeyenler hanım evladı muamelesi görürlerdi. Yolun altında olup da hanım evladı olmak çok kötü bir şeydi yani. O çevre de insanı olduran da öldüren de bana göre çevredir. Bugün de aynı şeyler geçerli. Dolayısıyla çocukluğumuzda ve gençliğimizde bizim Balat olsun, Fener olsun, Ayvansaray olsun, o sahildeki gençlerin en büyük şanslarından biri de işte sinemaların orada çok olmasıydı. Ya, Sur, Sümer, Mehtap, Çiçek, yani yan yana Fıstık dibinde sayarsak 5 tane yazlık sinemamız, bir tane de kışlık sinemamız vardı. Yani bir şekilde tersaneler çok olduğu için, tornalar ve sanayi orada olduğu için böyle şey yapardık yani haşlık bulma şansımız çoktu yani. Evet, çevre çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü çevre. Ama ekonomik olarak da çalışmak isteyenler için de bulunmaz bir nimetti. O fabrika az veriyor, bu atölye çok veriyor, orayı tercih ediyor. Şimdiki gibi alternatifsiz değildi yani. Şu anda hiç yok zaten de. O zaman iş konusunda hiç kimsenin sıkıntısı yoktu. Dediğim gibi yani çok böyle bir takımı oluşturacak, hatta daha da fazla oluşturacak arkadaş grubumuz olduğu için böyle paralar toplanırdı. Bugün Sümer'e, bugün yarın şeye biraz daha çok paramız olursa işte Aksaray'a, Şehzadebaşı'nda Yeni vardı, Turan vardı, Şehzade Sineması vardı, kulüp vardı. Sadece Şehzadebaşı şeyle, belediyeyle, Sultan Şehzade Camisi ile yurdun arası, onu talebe yurdunla metro, şimdiki metro durağının arasında 4 tane sinema vardı. Eyüp'te vardı. Eyüp'teki Şafak Sineması, Melek Sineması, Yeni Mete Sineması. Orada da 3 tane, 4 tane kapalı, 3 tane yazlık sinema vardı. Yani paramızın olduğu da en büyük lüksümüz, Beyoğlu'nu saymıyorum. Oraya gitmek için kılık kıyafette olması lazımdı. Yani utanırdık. Yani bize bir şey deme şansları yoktu ama böyle paramız olup gittik mi mesela ondan Melek Sineması'na, Şafak Sineması'na, Fitaş'a. Yanımızdaki kalkardı giderdi ne hikmetse yani. Biz böyle sakıncalı piyade gibi böyle bizim yanımızdan kalkarlardı. Niye kalkarlardı bilmem ama şimdi bakıyorum herhalde iyi aile çocuğu olmadığımızı zannediyorlardı. Oradan kalkarlardı. Biraz da kabaydık herhalde onlara göre. Dolayısıyla Beyoğlu'na gittik mi böyle biraz şeydik, rahat seyrederdik. Bir de kara borsa biletler var o zaman, şimdiki gibi değil yani böyle. İyi film oldu mu bilet bulmak da sıkıntıydı. En büyük zevklerimizden biri oydu. Bir de tabii bugünkü Kağıthane Deresi, askeriye vardı orada. Ama Ali Beyköy Deresi, Ağaç Ayşe, Cep otogara kadar orası Ali Beyköy Deresi çok güzeldi. At arabası olanlar at arabasına da olurlardı. O zamanlar yeni yeni kamyonetler vardı. Ufak kamyon dediğim ufak şeyler. Onlar da sosyal olan kamyonet ve at araba sahipleri komşuları alırlardı. Ali Beyköy Deresi'ne giderdik. Şimdiki işte takriben işte şeyin oraya denk geliyor. Ali Beyköy Stadı'nın oralara denk geliyor. Mandalarla birlikte orada yüzerdik, piknik yapardık yani. Ormana gitmek de ayrı bir
külfet ayrı bir masraftı yani. Belgrad'a da giderlerdi. Ama onlar böyle biraz güçlü aileler kamyon tutarlardı. Ondan sonra kamyonlarla birlikte Ağaçlı'ya, Kilyos'a giderlerdi. Çocukluğumuz çok kötü geçti demiyorum. Ekonomik olarak değil ama sosyal olarak çok iyi geçtiğini inan şimdiki gençliği gördükten sonra biz şanslı bir jenerasyonuz. Bir de bizim en büyük şansımız azınlıklarla beraber yaşayan son nesiliz biz. Azınlıklarla, Ermeni, Rum, Yahudilerle yaşayan son nesiliz. Bizim Tarık Usul İlkokulu'nda her sınıfta en az 5-6 tane Ermeni, Rum, Yahudi vardı. Mahallemizde öyle vardı. Onlarla beraber. Onlar bize çok şey öğretti. Biz onlara bir şey öğrettik mi bilmiyorum ama onlar bize herhalde azınlık kültürünün getirdiği psikoloji nedeniyle örnek tiplerdi yani. Böyle Sara ablayı, Ester ablayı, yani sokaklar süpürülürdü her gün yani. O bugünkü gibi de asfalt, parke taşı falan yok. Böyle Arnavut kaldırımı dedikleri her tür taşlardan oluşmuş bir sokak düşünün. Ve her sabah süpürülür. Akşamları da mesela Semitçiveli sokağında, Kireçhane sokağında, ondan sonra akşamları mangallar çıkar. Orada da ailenin ekonomik durumu ortaya çıkardı yani. Ama gene utanırlardı yani. Öyle fazla şatafat yapan yoktu. Birbirine ikaz ederlerdi yani. Ayıptır falan diye. Yeni bir çok güzel demlik almış. Çok güzel bir mangal, kömür mangalı. Yani böyle utanılırdı böyle çok şatafatlı yemek akşamları yemekten sonra herkes yazın tabii bu. Kapıların önünde kahve ve çay faslı olurdu. Çocuklar da o ara oynardı onlarla beraber. İşte o Yahudilerin ve ustalarımızın da çoğu Ermeni ve Rum'du yani. Yahudi pek bedenen çalışmazdı yani şimdi biraz şey yapıyorum da adamların neden ekonomiye hakim oldukları ortaya çıkıyor yani. Pek bedenen çalışmazlardı. Ermeniler, Rumlar sanatkardı, ustaydı onlar. Ondan sonra Türkler zaten ameleydi. Hep beraber bir şey maalesef öğretemedik. Ne hikmetse yani öğretemedik. 23'te Cumhuriyetimiz kuruldu. 56'ya kadar ne sanayi hakim olabildik, ne sanata hakim olabildik, ne ticarete hakim olabildik. O günkü yöneticilerimiz de işte yalandan bir Mustafa Kemal'in Atatürk'ün evi bombalandı diye bir haber yapıp bütün azınlıkların mallarını gasp ettiler. Yani öyle de bir şimdiki siyasetçiler barışalım diyor. Ondan sonra özür dileyelim diyor yaptıklarımızdan. Bana göre hepsinin bir araya gelip bu azınlık dediğimiz asıl Türk vatandaşları olan ve gasp ettiğimiz, çünkü ondan sonra İstanbul, ben yaşadığım Balat Fener'den biliyorum, çok fena kalite kaybetti. Yani esnafın, sanatkarın oradan gitmesi. Çünkü biz Ermeni, Rum'dan, Rum'u Yahudiden, Yahudi'yi Hristiyan'dan ayıramadığımız için hepsini aynı millet kabul ettik. 56'dan sonra da şimdi isim vermeyeyim de varisleri alınmasınlar. Şu şey zengini, 1955 zengini, 56 zengini, bu falan zengin diye en az 5-6 kişiyi, ki biz jenerasyon olarak 2-3 nesil onlardan sonra geldiğimiz halde bile, ama onların şeylerin yani 15-20 sene daha yaşayanlarını gördük. Zaten asıl yağmayı yapanlar da 20-40 yaşındaki jenerasyonmuş o zaman. Ya işte şu adam işte falan kuyumcuyu, şu adam filan fabrikatörü, şu adam filan şeyi yağmalayanlar, ama ilahi adalet diye bir şey var. Hepsinin de olmasa bile çoğunun ölümü ibretlik oldu yani onların. Ama biz ne yaptık? Biz de o işte Morses abiyi kaybettik. Biz Salaman amcayı kaybettik, Leon amcayı kaybettik. Yani şey olarak çektiler gittiler buradan. Dediğim gibi Ermeni Rum'dan ayıramadığımız için, Rum'u Yahudi'den ayıramadığımız için 74 Savaşı'ndan sonra da Rumlara olan kinimiz, Kıbrıs Savaşı'ndan sonra da Ermeni'yi de Yahudi'yi de
Psikolojik bana desen ki kimi dövdü, kim kimi öldürdü, ben örnek veremem yani, ama korkunç bir psikolojik baskı altındaydılar yani. Dolayısıyla hiç unutmam. Şimdi bizim Hilmi abinin kahvesi vardı. Maça kızı oynardı büyük şeyler böyle. Maça kızı da böyle çok iddialı olurdu onlarla. Yine isim vermeyeyim ama Morses abiyi anmadan geçemeyeceğim. Yaşaması mümkün değil de Allah rahmet eylesin. Çok iyi maça kızı oynarlardı. Yani esnaf oldukları için devamlı günün yarısı kahvede geçiyordu onların da. Biz de oyunların çoğunu onlardan öğrendik. Dolayısıyla çok iddialı olurlardı. Maça kızı kimde kalırsa 30 sayının 15 sayısı, maça kızı o kimde kalırsa o el bir kere çok sayı alan yanıyor yani. Maça kızını Erzincanlı bir abi diyeyim gene, varsa ismini söylemeyeyim de, maça kızını Morses abi o Erzincanlı abiye sattı yani ondan sonra. Partide onda kaldı. Sinirlendi, kalktı bir tokat attı ona ki Morses abi mahallenin en sevilen abilerinden biriydi. O da ölülerini hayırla yad edin diyor ama bazılarının maalesef işte biz Allah dediği için hayırla yad edeceğiz. Pek hayırla yad edilecek tipler değildi ama yine Allah ona da rahmet eylesin. Böyle 2 metre boyunda. Morses abi de bu kadar. Ondan sonra kahve buz gibi kesti. Biz de kapının önünde fırlamalar oturuyoruz ama oldu bir zamanda 15-16 yaşında, belki de 17 yaşında yokuz yani. Ondan sonra içerisi Hilmi abi dışarı çıktı. Yani o çok üzgün. Ne oldu? İşte dediler Morses'e falan tokat attı. O da pek pişmanlık göstermedi. İşte girdik içeri dedik, utanmıyor. Hiç yaptığımız bir şey değildi. Bize de yakışan bir şey değildi yani. Ondan sonra utanmıyor musun dedik sen yani gayrimüslimi savunmak değil, onların arasında zaten Müslim, gayrimüslim diye bir şey yok. Yani o zamanlar bizim aramızda da yok yani. Yani benim namım Hoca Kadir. Yani hocalığımda falan yok yani. Bir Auzu Besmele'yle bir Fatiha veya 200 Amme Sure okuruz ama o zaman bunu yapana hoca diyorlar yani. Bana göre bugün de diyorlar da yani o gün tamamen dinle ilgili hiçbir şey yok bizim jenerasyonda. Bizden öncekilerde de yok yani. Dolayısıyla bir dini günlerde veya bilmem birinin öldüğü zaman falan 3 kulü vallahi bir elem okudun mu hoca muamelesi görüyorsun yani. Hele bizim büyüklerimize saygısızlık göstermemiz mümkün değil yani. Ne kadar gayrimeşruyle uğraşılsa da böyle büyüklerimize karşı şey yapmak çok zor. Yapanı da kınanıyordu. İşte güçlü olan o da onu tokatlardı yani. Yani o dövmemek için zor şey yaptılar. Dedik illa özür dileyeceksin, özür dileyeceksin. O da Morses bu kadar, öbürü 2 metre. Ağrına gidiyor. Parti kalmış. Herkes, çünkü parti kalan da korkunç dalga geçilirdi. Korkunç dalga geçildi. O günün eğlencesi de oydu yani. Televizyon hak getire. Ondan sonra o günün eğlencesi de o kahve oyunlarıydı yani. Dolayısıyla böyle Yunan Savaşı gibi olurdu. Türkiye-Yunan Savaşı gibi, kaybeden öyle o duruma düşerdi. Mağlup ülke durumuna düşerdi. Öyle biraz şey yaptık ona. Ondan tepki gösterdik ilk defa böyle. Ondan sonra özür dilendi ama yani o azınlıklar, nasıl diyeyim sana, yani şimdi benim ailem çok müteassıp bir aile. Ama benim annemin en iyi anlaştığı Sara teyze vardı, Ester abla vardı. Benzincinin yanında otururlardı Simitçiveli sokağında. Erzurumlu Çimen ailesi vardı. Oraya gidip gelirken mecburen geçerlerdi. Çünkü kapının önünde oturdukları için devamlı birbirlerini tanımama şansları yoktu yani. Dolayısıyla kimse de demezdi ya Nazire Hanım sen böyle kapalı birisin, sen Ester'le ne işin var, Sara'yla ne işin var yani. Dolayısıyla yine bizim sokakta mesela yani şimdi bile bana göre yapılamayacak şeyleri yapan işte Nurten ablamız vardı, Ayten ablamız vardı, Yaşar ablamız vardı. Babaları yoktu, erken ölmüşlerdi ama onlar da çaresizliğin getirdiği şeyle 3 kardeş, 4 kardeş abileri de vardı. Yapışmışlardı birbirlerine. Mahallenin ablalarıydı yani. Mahallenin ablalarıydı ve
herkese de sahip çıkarlardı. Modern ablalardı. Yani böyle kendi başlarına sinemaya o zamanlar 1960'lardan bahsediyorum. Sinemaya gidecek cesareti kendilerinde bulan insanlardı. Reji dediğimiz bugünkü Kadir Has Üniversitesi o günün Almanya'sıydı diyelim bizim için. Rejide çalıştın mı? Genellikle bizim oradan kadınlar çalıştı. Erkekler de vardı da yani hem karşı tersane Kasımpaşa'dan Asköy'e kadar askeri tersane olan şimdiki o boşlukta şu anda inşaat devam ediyor. Kime verdiklerini bilmiyoruz ama o gün askeri tersanede binlerce işçi çalışırdı. Orada erkekler için orada çalışmak Almanya'ydı. Bayanlarımız için de rejide çalışmak. Tütün fabrikasında, Cibali sigara fabrikasında çalışmak bir Almanya muamelesi görüyordu. Çünkü orada çalışanların mağazalardan, işte bakkallardan, işte beyaz eşyacılardan bir şey alması sorun değildi yani. Hiç gider alır, tamam. Nerede? Ayten abla nerede? Şurada. Ne? Nurten abla nerede? Ondan sonra onlar imtiyazlı insanlardı. Dolayısıyla reji ve tersane dediğim gibi Almanya'ydı yani. Mahallemizin özellikleri arasında dediğim gibi azınlıklarla beraber yaşadığımız için onların kutsal günlerinde biz onlara saygı duyuyorduk. Bizim kutsal günlerimizde de onlar bize saygılı oluyordu. Bilhassa Ramazanlarda ben hiçbir gayrimüslimin sokakta bir şey yediğini görmedim desem inanın yani. Yani hatta bizimkilerden daha çok oruç olayına dikkat ediyorlardı. Dolayısıyla da böyle saygı kendi kendine oluşan bir şey değil yani. Dolayısıyla aynaya baktığın zaman ancak kendini görebilirsin. İstediğini değil, ne varsa onu görürsün. İşte biz de komşuluklarla, arkadaşlarla, tabii onların çocuklarıyla da, onların çocuklukları da biraz sıkıntılıydı yani. Biz de çok mükemmel, münevver bir gençlik çocuk değildik yani. Dolayısıyla kim dolduruyordu, nasıl yapıyordu bilmiyorum ama Cengiz Topal ismi aklımda hiç gitmiyordu. Yani Hunkapan'da yürüyüş yapılmıştı, Kıbrıs'ta düşmüş bir pilotumuzdu. Çok şey yapılmıştı tabii. Yayın yapılmıştı. Biz de etkileniyorduk, biraz da meraklıydık biz ondan sonra. O yürüyüşlere de katılmıştık, Cengiz Topal yürüyüşlerine. Onun da şeyi vardı. Dediğim gibi biz Rum'u Ermeniden, Yahudiden ayıramadığımız için o arkadaşlarımıza da sitem etmediğim desek yalan olur yani. Ama genellikle bizimkiler işte spor da yaparlardı. Onlar iyi de top oynarlardı yani. Simitçiveli Sokağı'nda Balkanların en büyük sıcak demir zincir fabrikası vardı. Dövme demir yaparlardı, gemi zincirleri. Onların ustaları vardı, Taki Kalivas diye. Futbol topu vardı onun. Onun işte 68, 67, 69, hatta 65 de diyebiliriz yani. 10 yaşlarında falan. O şu andaki Tur-i Sina Kilisesi'nin olduğu yer, Köprübaşı durağının karşısındaki Tur-i Sina Kilisesi'nin olduğu yer yanında gemi zincir sanayi vardı ve çünkü yolun altı tamamen bataklık olduğu için, böyle çamur olduğu için zincir fabrikasının ocaklarından çıkan kömürleri dökerdik zincir fabrikasının arkasına. Orada bir basket sahası kadar bir futbol sahası yapmıştık ama zincir fabrikasının kontrolündeydi. Oraya girmek pek kolay değildi. Ama Taki abi sağ olsun futbol topu olduğu için bizim mahallenin çocuklarını toplardı. 15 dakika. Patronun da yeğeniymiş yani. 15 dakika yemek yerdi. 45 dakika bizden orada kömür sahada top oynardık. Yani bizim için de çok büyük bir nimetti o. Taki abi. Dolayısıyla o da yani şu anda herhalde 85-90 yaşına gelmiştir. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin Taki abiye. Ondan sonra pazar günleri gelmezdi. Ulan derdik haftanın
her günü yarım saat oynuyoruz. Pazar günü boş. O zamanlar cumartesi de çalışılırdı yani. Öğlene kadar ama onlar genellikle 3'e 4'e kadar çalıştığı için top oynayamazdık. Pazar günü oynarız diye ümit ederdik. Taki gelmezdi. Biz de beklerdik ciğercinin önünde kediler gibi. Taki abi gelecek de top oynayacağız diye. Meğerse sonralar jeton düştü. Pazar ayinine katılırmış Fener'deki patrikhane. Ondan sonra sonradan öğrendik. Dolayısıyla yani ilişkilerimiz onlarla da çok iyiydi. Bulgar Kilisesi, şimdiki Sveti-Stefan Bulgar Kilisesi, Bulgar Patrikhanesi'ydi o zaman. Ve yani çikolata denen nesneyi babam memur olduğu halde yani bayramlarda görürdük. Ama babamın getirdiği çikolatayla orada düğünler olurdu. Stefan Kilisesi'nde, Bulgar Kilisesi'nde, Demir Kilise dediğimiz şimdi iki yolun arasında kalan Fener'deki, Köprübaşı ile Fener arasındaki düğünler olurdu. Düğünlere giderdik biz. Bizi sokmazlardı. Ailelerimiz de göndermezdi. Buranın zehirlidir onlarınkiler, yemeyin falan, ama bir çikolatalar vardı. Hayatımda zaten çikolata görmemişiz de onların hem ambalaj bakımından hem de kalite bakımından biz yani o bizim kilisede yediğimiz çikolata ise babamın getirdiği sabun gibi bir şeydi yani. Mukayese edersek öyle bir şeydi yani. Allah gene rahmet etsin hepsine de. Yani orada beklerdik. Ondan sonra şimdi nasıl gelin arabalarının önünü kesiyorlar. Tabi orada ön kesme diye bir şey yoktu ama Allah'tan şanslıyız. Yukarıki mahallenin çocukları korkudan inemezlerdi aşağıya. Biz giderdik. Damattan bahşişi biz alırdık. Veya damatın yakınlarından. Ama tabii bizi ilgilendirmiyordu. Bizi çikolatalar daha çok ilgilendiriyordu. Yani çok enteresan çikolatalar. Bir de herhalde onların düğünlerine mahsus yapılıyor onlar. Şekilli şekilli çikolatalar vardı ondan sonra. Dolayısıyla orada da çok tonton iki tane karı koca vardı. Ne hikmetse bak 60'lı yıllar, 70'li yıllar Bulgar Kilisesi'nin bahçesi rengarenk çiçeklerle doluydu. Annem hiç böyle gayrimüslimlere mesafe babamdan korkusundan şey yapmazdı, belli etmezdi. Yine de babam olmadığı zaman giderdi onlardan fide alırdı. Yani onlar da çok böyle babacan tipler yani şey gibi diyeyim yani Hulusi Kentmen, Adile Naşit tipinde şeylerdi, bahçıvanlardı. Ve Bulgar Kilisesi'nin bahçesi müthiş çiçek cennetiydi. En rengarenk çiçekler vardı. 3 tane mezar vardı orada, işte melek tasviri yapılmış mermerden. Yağma oldu, hepsi gitti. Kapının girişinde sağda 3 tane mezar vardı ve heykeller vardı üstlerinde. 70'lerden sonra maalesef Güneydoğu'dan gelen o şeyden sonra 80'den sonra bilhassa tarih şeyi nasıl diyeyim sana, antika tarihi eser şeyi depreşti. Oradan gelen insanlar bizi aşıladı. Çevremizde böyle ondan sonra işte bu mezar taşlarının, lavabolarının, kurnaların, her evde bir kuyu, her evde bir kurna, yani mermerden sıcak suyu konulan kurnalar vardı. Hepsi para etmeye başladı. Hurdacılar alıyordu onları. Ya diyorduk ne bunlar? Meğerse onlar 100 yıllık, 150 yıllık kurnalar, mermer şeyler, lavabolar ondan sonra. Her evde, bizim oturduğumuz evde 30 metrekare ya vardı ya yoktu yani. O 40 mümkün değil. Ama 4 katlı minare gibi bir yerdi yani böyle. Tahta merdivenler. Bizim bazen çocukluğumuzda şeye giderdik. İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde tenis kortu vardı. Basket sahaları da vardı da tenis kortu vardı. Kırmızı toprak. Orada top oynamak çok güzeldi. Arkadaşlarla kaçardık oraya. Bir de Beyazıt Kulesi'ne çıkıp itfaiyecilerle kavga etmeyi de çok severdik. Ya diyoruz seyredelim biraz. Seyredelim. Onlar da Nemrut'tu çoğu. İyi de vardı, Allah selamet versin. Bizi gezdirirlerdi. Ama böyle dünyanın merdivenine çıkıyorsun, bir de adam sana oradan camdan baktırmıyor. Yani ondan sonra biz onları kızdırırdık. Tır kaç yüz tane merdiven
çık, in çık. Dolayısıyla o Beyazıt Kulesi'nin de bizde çok değişik şeyi vardır. Yani oraya kadar gitmişken Beyazıt Kulesi'nde inip çıkmak, yani düşünebiliyor musun? Yani yüzlerce basamak. Ondan sonra birkaç sefer çıkıyorduk yani. Birkaç sefer inip çıkıyorduk. Yukarıya kadar çıkıyorduk. En çabuk kim inecek aşağı diye. Bayağı da geniş yani. 1,5 metreden fazla şeyin aralıkları. Merdivenlerin duvarla, merkezden duvarın arası. Yani 2-3 kişi yan yana koşabiliyorsun aşağı doğru, böyle çok geniş. Ondan sonra bize de sizin yüzünüzden merdivenler kırılıyor, sizin yüzünüzden merdiven, itfaiyecilerle öyle sıkıntılarımız da olur. Şimdi aklıma geldi. Ama Balat'a dönersek, Balat'ın dediğim gibi yani esnaflıkta yeni yeni o evler iş yerine dönüşmeye başladı. 70'li yılların başında. Millet alt katları dükkan yapmaya başladı. İşte kaporta, torna, boya, ondan sonra elektrikçi ve işte dediğim gibi Gülbenk amca vardı. Gülbenk amca Tokat'tan getirirdi. Ceviz getirirdi. İlk büyük inşaatı da bizim Kireçhane Sokağı, Makarnacı Sokağı yaptı. Betonarme bina yaptı, 2,5 katlı. 2 cepheyi de oluşturuyor da herhalde bir 300 metre, 250-300 metre vardı. Ceviz ayıklıyordu. Ayıklanmamış cevizler geliyordu. 3 kaliteye ayırıp ihraç ediyorlardı. Ondan sonra bütün mahallenin kızları, işte aşağıya erkeklerini göndermeyen yukarıki mahallenin aileleri, hepsi kız olduğu için Gülbenk amcanın fabrika binasındaki ondan sonra ceviz fabrikasına, ceviz ayıklama fabrikasına gönderirlerdi. Kızlarını gönderirlerdi. Biz de kimseyi sokmazdık aşağı, caddeden aşağı. Ya benim kızım çalışıyor. Hadi diyor, kızın çalışıyorsa yolun karşısına geç, orada bekle. Biraz da mahalleli var. Böyle muhafız mı diyelim, ne diyelim, boş ver, ne dersen de. Yani kimseyi sokma. Adam kız kardeşini alacak akşamleyin. Yine fabrikanın oraya sokmazdık onları. Caddeden karşıya geçeceksin diye. Orada beklerlerdi. Ondan sonra aşağı yukarı 150 bayan çalışırdı oradan. Dolayısıyla bizim mahallenin de bir güzelliği oydu. Biz de bekçi muhafızlarıydık fabrikanın. Bazen de rahatsız ederdik. Ondan sonra fabrikanın sahibini de rahatsız ederdik. Ona gelen misafirlere de dedik, o zaman telefon hak getire tabii. Geleceksin, kendini alacaksın, caddeden alacaksın yani. Bir ucu caddenin kenarında, oradan giriş yok, mahallenin içinden kapıdan giriyorsun. Dolayısıyla orada da çok arkadaşımız evlendiler daha doğrusu. Yani orada o işe de vesile olduk ondan sonra. Ama dediğim gibi yani aşağılardaki tersanelerdeki şu andaki Tuzla'daki en popüler tersaneler, isimleri önemli değil. İlk 5-10 tanesi tamamen bizim tamamı oradan da, Ayvansaray'dan da çok giden oldu oraya, Fener'den de, ama baba tersaneler, büyük tersaneler bizim oradan gidenler. Onların tabii dönüşleri olmadı semte, fazla dönüşleri olmadı. Yani nasıl diyeyim sana, herhalde hatıraları mı, kötü hatıraları vardı. Yani gelip ya biz de burada doğduk, burada büyüdük, yokluk içinde büyüdük, şunu yaptık, bunu yaptık diyenlerim, dedim ya başta, yokluğun getirdiği bir samimiyet vardı. Yokluğun getirdiği birlik, beraberlik vardı. Fakirliğin getirdiği yakınlaşma, arkadaşlık, dostluk vardı. Demek imkanlar çoğaldıkça onların da gözlüklerinin ufukları çok genişliyor. Biz o arada kayboluyoruz, gidiyoruz. Maziyi hatırlamak herkesin işine gelmiyor yani. Dolayısıyla ama bizim için çok güzel bir çocukluk, çok güzel bir gençlik geçti yani. Dediğim gibi Balat hem Adalet Fabrikası profesyonel kulübümüz vardı. Yani bugün Süper Lig dediğimiz
ligde oynayan bir kulübümüz vardı. Adalet Spor. Sahibi, Battaniye Adalet Fabrikası. Adalet Hanım sahibi. Ondan sonra o fabrikanın takımı vardı, Adalet Spor. Orada da profesyonel futbolcular vardı. Bizi de o Kaya Fethi abi vardı. Şimdi onu anmadan Balat'ı anlatmak mümkün değil. Çünkü Balat şimdi yukarıda Ayan Caddesi'nde, Bodina Caddesi'nde Balat deniyor ama Balat o zaman Mürselpaşa Caddesi, Demirhisar Caddesi arasıydı. Durak orasıydı. Sabahları 5 kuyruk olurdu. Bir kuyruk, dolmuş kuyrukları bunlar. Balat durağında. Şimdiki Yusuf Şucaettin Camisi'nin önündeki çeşme, meydanda Balat Çeşmesi'ydi. Meydanıydı. Orada bir kuyruk Karaköy'e bir kuyruk, Eminönü'ne bir kuyruk, Taksim'e bir kuyruk Beyazıt'ta olurdu. Ve Fethi abi, Kaya Fethi abi Allah rahmet eylesin. O isteyen istediği sıradan yolcu alamazdı. Fethi abi gelirdi, şoföre bakardı. Bir de yolculara bakardı. Fethi abi de işte en eski kulağı kesiklerden biri oydu. Ama bayanlar çünkü mahalleli herkes tanıdığı için böyle Amerikan arabaları vardı. Doseto'lar, Dodge'ler, Plymouth'lar, Chevrolet'ler, Grester'ler. Bu arabalar 6'şar kişilikti. 2 kişi öne, 4 kişi arkaya otururdu. Böyle bayanlar geldi mi bayanları öne oturturdu. Asla yanına erkek oturtmazdı. Şoför öyle derdi, tamam ön tarafa bakar, varsa 2 bayan öne oturur. Yoksa tek bayan öne otururdu, 4 kişi arkaya otururdu. Asla şey yapmazdı böyle, müsaade etmezdi o işlere. Dolayısıyla da çok sevilen bir abiydi yani Fenerbahçe'de. Nihat abi vardı Fenerbahçe'de oynayan. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Ondan sonra Fethi abiyi aldı şeye götürdü. Fenerbahçe'ye götürdü. Fethi abi de çok kuvvetli bir futbolcuydu yani. Çok kuvvetli. Aldı götürdü. Lefter'le kavga ettiler şimdi Fethi abinin de şeylerine şey olmasın diye. Fethi abi alışkanlıklarından vazgeçmedi. Lefter de ikaz etmiş onu. Lefter o gün Fenerbahçe'nin sahibi yani. Ya o kadar etkili kulübün üzerinde. Nihat abi yalvarıyor ona, yapma Fethi diyor. Yapma, bir sene oyna hayatın kurtulacak işte. Bir sene sabret falan filan. Nihat abi dinlemiyor. Oradan tekrar Balat'a geliyor. Ama ömrü hep çocuklar bir top alsın. Çok müthiş kafası vardı. Çok müthiş. Yani nasıl anlatayım sana? El arabaları vardı. Sokaklarda gezen, sebze, zarzavat satan el arabaları vardı. Ayvacı geçti mi kaçması mümkün değil. Yani Fethi abi bir de böyle şeydi, iddiacıydı yani. Şoförler de çok iddiacıydı dedim ya orada. Şimdi ne yaparlardı? Kumar konusunda. Arabaların plakalarını. Fener'den gelen arabanın plakası tek mi çift mi? 10 lira. Bugünkü parayla diyelim 50 lira 100 lira. Tek çift. Çiftse o alıyor, tekse o alıyor. Eyüp'ten gelen tek mi çift mi? Çünkü devam böyle aynı. Böyle oynarlardı. El arabasında meyve satan ayva geçti mi hemen çekerdi kenara. Çektirirdi yani. Hayır şansı yok zarzavatçının yani. Çekerdi, iddiaya giderlerdi. Orada kaç tane ayva var? Diyelim adamın orada 10 tane ayvası var. Veya iddiada 5 tane kırarım, 10 tane kırarım. Yolun karşısına geçerdi. Fethi abi ayvayı atarlardı. Fethi abi kafayla ayvaları parçalardı. Yani öyle bir kafası vardı. Ayakları da çok şeydi. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ama dediğim gibi muzur olduğu için namı da muzurdu. Yani muzur burada söylemeyeyim de muzur diyelim gene. Ondan sonra karakollan ve hiçbirimizin arası yoktu zaten. Yani polislerle hiçbirimizin, yolun altının hiçbiri polisi sevmezdi yani. Hiçbiri. Dolayısıyla Fethi abi hiç sevmezdi yani. Karakola bir tane şey geldi. Komiser geldi. Topu çok seviyor. Fethi abi de o zamanlar işte 50-60 yaşında. Ondan sonra duraktan bir takım yapardık. Karakoldan bir takım. Mahkemealtı Caddesi'nde bir küçük saha vardı. Orada oynardık. Şimdi Fethi abi bekçiden çekmiş, polisten çekmiş. Ya çekiyor zaten. Adamlar geliyor. Fethi abi de sahada yakalıyor. O işte bildiği bütün profesyonel şeyler, bekçi, o uyuz olduğu bekçiye bir çift dalıyor. Bir tek
Bekçi dönüyor, kendini sokakta zannediyor. Fethi abi diyor, ya komiserim diyor, nezarethaneye mi geldik, top oynamaya mı geldik? Komiser bağırıyor ona. Rahat oyna. Fethi abi sokakta gördüğü hakaretlerin %90'ını sahada o polislere, bekçilere yapardı yani. Öyle futbol kuralları içinde intikamını alırdı. Ya gelirdi dönme, nasıl Caniko, nasıl yaptım şunu, nasıl onu şunu yaptım Caniko diye çok şey yapardı. Dolayısıyla Balat dendi mi Fethi abisiz olmaz. Bir de Agora meyhanemiz yani anılmadan geçilmez. Müşterisi olmadığım halde sokağımızda Leblebiciler sokakta olduğu için Stelio diye sahibi vardı onun. Dededen kalmış onun orası. Şaşalı günleri bitmişti bizim zamanımızda. Köpek öldüren diye en ucuz şarabı satardı. Dolayısıyla da parası olmayanlar hadi içmeye gidelim der. Nereye? İşte Stelio'ya. Ya yani şeydi, intihar etmeye gidiyor. Onlar da biliyordu. Fıçılar vardı, ahşap fıçılar. Masalar fıçılardaydı, ahşap fıçılardaydı. Meşhur Agora meyhanesi. O Stelio'da orada Balat'ın tarihi yani, ama onu bir Pizan'dan dinlemek lazım. Çünkü benim orada pek bir hatıram olmadığı için sadece kavga oldu mu bizimkiler giderdik alırdık onları oradan. İşte derdi Kadir Hoca git. İşte Ali amcan orada kalmış. Hüseyin amcan orada kalmış. İşte bu ayyaşlar akşamları oradan toplardık, onları mahalleye getirirdik. Dolayısıyla onun dışında işte camimizin Yusuf Şucaattin Ambarı diye tek camimiz vardı. Orada da Ramazanlarda yani şey yapardık. Vodine Caddesi bizim en büyük gezinti alanlarımızdı. Yani bizden önceki jenerasyon aynı bugün İstiklal Caddesi neyse yani 1950'ler bizim yaşlarımız anlatırdı. Biz nasıl Simitçiveli Sokağı'ndaki, Reçhane Sokağı'ndaki akşam şeylerini anlatıyorsak, akşamları herkes mangalını alıp çayını kapının önünde içiyorsa, Vodine Caddesi biraz daha lüks dedim ya, biz Fatih'in olduğu gibi Balat'ın da zencileriydik yani. Balat'ın da hem mimari olarak hem de ekonomik olarak en bize göre mukayese edilmeyecek orantısız bir lüks vardı orada. Hem binalar büyüktü, hem bankalar oradaydı. Akşamları da gezinti alanlarıydı orada. Gençler gezerdi, aileler çıkar gezerdi. Vodine Caddesi dediğim gibi 70'lerden sonra, 60-70'lerden sonra bankalar zaten en büyük işaret, aşağılar yıkılınca bankalar da ayrılmak zorunda kaldı. 4-5 tane banka şubesi varken bir tane kaldı şimdi. Ama Vodine Caddesi, İstiklal Caddesi gibi akşam namazından sonra ya saat bugün için söylersek işte hava kararmaya başladıktan sonra orada da aynı şekilde yürüyüşler yapılırdı. Balat'ın vitriniydi diyebiliriz o. Bir de patrikhaneden dolayı da Fener biraz daha burjuva şeyleri vardı, o aileler vardı. Oradaki binalar da zaten şimdi de ayakta kalanlar onun Fener bize göre daha zengin ailelerin oturduğu yerlerdi. Hem evler büyüktü hem daha yüksekti. Bizim oradakiler işte Kasım Günani Mahallesi, Hızır Çavuş Mahallesi, ondan sonra Molla Aşkı Mahallesi'ndeki binalar genellikle büyük yangınlardan sonra sanki simetrik olarak yapılmıştır. Buradan bakarsan denizi, buradan böyle geometrik olarak yangınlardan sonra ikişer katlı olarak yapılmışlardır ve daha küçük binalardır. 25, 30, 40, 50 metrekare. Fener'dekiler 80, 90, 100, 150 metrekarelik binalar var orada. Yukarıya Kırmızı Mektebe, yani milletin aşağıdan bakıp Patrikhane diye dedikleri Fener Rum Erkek Lisesi. Oraları, o çevresi, Yuvakim vardı, kız lisesi, Rum kız lisesi. Şimdi o kapandı. Onunla bizim çocukluğumuzda, yani 1960'larda, 70'lerde onlarda da kız erkek ayrıydı ortaokul, lisede. Yuvakim'de kızlar okurdu. Kırmızı Mektep'te erkekler okurdu. Aşağı yukarı yani bugünkü Rum nüfus kadar orada talebe vardı. Yani 60-70'lerde 1500-2000 talebe vardı. Yani oradan yukarıdan aşağı indikleri zaman orada gibi inerlerdi onlar.
Çünkü çok azı bizim oralarda otururlardı. Genellikle adalara, Taksim, Nişantaşı, Şişli, Pangaltı, Feriköy o taraflara giderlerdi. Kırmızı minibüs otobüsleri vardı, servisleri vardı onların. Acayip bir marka olduğunu hatırlamıyorum. Servisleri de otobüsten gelenler de vardı. Ondan sonra vapurdan geçerlerdi. Otobüsten Eminönü'ne gider, oradan vapura binerlerdi. Dediğim gibi Patrikhane ile şeyin arasında, Kırmızı Mektebin arasında müthiş, hala mimari olarak çok güzel binalar vardı. Dolayısıyla biz de oralara yani gezmeye de giderdik ondan sonra. Ve işte Vodina, Camcıyokuşu'ndan aşağı inip Vodina'ya döndüğünüz zaman ta Kürkçüçeşme'ye kadar, yani Balat'ın sonuna kadar, ondan sonra düz bir cadde, yani şeyde Köprübaşı'ndan sonra daha genişleyen ve seyir olarak da en güzel caddemizdi. Sonraları tabii o da nasibini aldı oradan. Ama 1994-95 yıllarında dönemin belediye başkanı Saadettin Tantan UNESCO ile anlaşma yaptı. Hangi üniversite olduğunu bilmiyorum ama bir iki üniversitenin mimarlık bölümlerine talebelerini geldi. Herhalde rektörlerle veya dekanlarla arası iyiydi o zaman. Oranın binalarının restorasyon rölevesini yaptırdı. Çünkü çocuklar nereden biliyor restorasyon röleve? Ne? O çocuklar gelip saatlerce, günlerce binaların detaylarını çizdiği zaman ne yapıyorsunuz falan, işte restorasyondur, yok röleveydi, yok restorasyondur, bilmem ne. Bu mimari terimleri mimarlık talebelerinden öğrenmiştik. Aşağı yukarı bir buçuk sene içinde Fener'den Balat'a kadar 250 tarihi binanın şeyini yaptı. Projesini çizdi, UNESCO'ya gönderdi, hızlı geçelim oraları. Ve UNESCO'dan şey aldı, yardım aldı. Yardımın karşılığı gerçekleşti. Balat'a geldiler. Fener Vodina Caddesi'nin sonunda. Şimdi Yeşilay'ın kullandığı bir bina var. Orada ofis olarak verildi o UNESCO mimar mühendislere. Ofis açıldı ama bu sefer seçimi kaybetti. Seçim kaybolunca yeni gelen belediye, Allah selamet versin, ofis hazır, her şey hazır. Biz de o dönem Fener Balat Derneği'ni kurduk. Ondan sonra derneği millete gelin binalarınızı verin, UNESCO restore edecek dendi. Ama korkunç bir muhalefet vardı. Herhalde Kardak mı vardı, Kıbrıs mı vardı? Yunan'la aramızda biraz sıkıntı olmuştu. Ona denk geldi. Muhalif partiler yapmayın, imza vermeyin. Belediye vatandaştan binasına Anıtlar Kurulu tarihi eser olduğu için müdahale edebilmek için izin yetkisi istiyor. O mukavele örneğini, anlaşma örneğini çoğalttık. Bina sahiplerine verdik. Siz anlamıyorsunuz. Ailenizde hukukçu varsa veya tanıdığınız bir avukat varsa bakın bu. Sadece binanızı tamir etmek için izin istiyoruz diye. Ve uzatmayalım, aşağı yukarı bir dönem, yani 4 sene şey oldu. Proje gecikti. 250 bin tabii proje gecikti ama büro, ofis çalışıyor. Oradaki mimarlar, mühendisler çalışıyor. Adamlar hiçbir şey yapmadan oturuyorlar. Ve o bütçenin, o 250 bina 100'e düştü. Ve tekrar bir daha gelince tabii projeye sağından bakıyorlar, Balat'ın lehine, solundan bakıyorlar, Fener'in lehine, oradan bakıyor. Bir de biraz belediye başkanı herhalde yerini sağlamlaştırdı ki daha önce hayır dediği şeyi başlattı. Şu anda Fener Balat'ı gezerseniz Yıldırım Caddesi'nde, Vodina Caddesi'nde, Leblebiciler Sokak'ta yuvarlak metal şeyler görürsünüz, tabletler. UNESCO tarafından 94-99 yıllarında restore edilmiştir diyor. O güzel evlerin önemli bir kısmı şimdi Ergun Turan gelene kadar kimse bir şey yapmadı oraya. Kimse bir şey yapmadı. Yani
dişe dokunur, insanın hayatını kolaylaştıracak pek bir şey yapmadı. Çünkü nüfus olmadığı için pek siyasi yatırım yapılacak da bir yer değil. Ekonomik durumumuz da bozuk olduğundan dolayı bir yerel veya merkezi yönetici geldi mi, başkanım şuyum eksik, başkanım hastam var, başkanım şu lazım, başkanım bu lazım, elini veren kolunu alamazdı. Ama burada biz Fatih'in sınırları içindeyiz. Fatih nüfusuna kayıtlıyız. Biz Şehreminden de, Karagümrük'ten de, Fındıkzade'den de bir farkımız yok. Yani ama ne hikmetse dediğim gibi kolaycılığa kaçan merkezi ve yerel yöneticilerimiz bizi hep ikinci, üçüncü plana attı. Gelmemek için mecbur olmadıktan sonra ya bir ev yıkılacak ya bir büyük yangın olacak da lütfen gelip bakacaklardı tespit yapmak için. Ama bu Ergün Başkan gelene kadar dediğim gibi pek bir şey olmadı. İşte bununla beraber hem binalarımızın asli şeyine döndük, siz söyleyin, orijinalliğine nispeten döndü. Çünkü köklü bir restorasyon değil, sadece boya badana ve sıva çatı tamiri yapılıyor. O bile şeklini, şemalini değiştirdi. İnsanların bize bakış açısını değiştirdi. Bir de tabii Vodina'da ve Yıldırım Caddesi'nde son 3-4 senedir bu kafelerin, entel dantel kafelerin, yani onları da küçümsemek için söylemiyorum da, yani semte hiçbir şey katmayan ama sadece görselliği, hani diyen insanların, ya Kadir Hoca ne güzel olmuş ya buralar falan filan. Neyi güzel olmuş? İşte eskiden, şimdi ne güzel var. Yani bugün gelen insanların buraya ne katkısı var? Hiçbir katkısı yok bana göre. Yani ve her gün aile olarak azalıyoruz. Çünkü aileler evlerini, dün 5 lira olan ev bugün 25 lira oluyor. Dün 5 lira olan kira bugün 25 lira oldu. Ve bizim gibi ailelerin orada durması artık imkansızlaşıyor. Sosyal hayat çok fena değişiyor. Yerin, mesela Sulukule'den hep onu örnek veririm. Sulukule bizim gençliğimizde enteresan bir yerdi. Ama merkezi ve yerel yöneticilerin karın ağrısıydı orası. Akşamları girilmezdi. Eğlence merkeziydi. Sur dipleri biraz ıslah edilerek mükemmel bir mahalle kültürü vardı orada. Roman kardeşlerimizin yaşadığı mükemmel bir Roman mahallesi vardı. Ama işte dediğim gibi işin kolaycılığına kaçarak en güzel şey yıkıp yapmak. Tamir etmek zordur, restore etmek zordur. En kolayı yıkıp yapmaktır. Onlar da yıkıp yapma yoluna gittiler ve o kültürü oradan yok ettiler. Sorsan şimdi onlara, ya bir kardeşim onlar orada bir barakalarda yaşıyorlardı. Biz onlara Arnavutköy'de daire verdik. Her gün de işte ring koyduk, gitti geldi. Adam orada yaşamış. İşte ben orijinim Trabzon. Benim orada hiçbir şeyim yok. Dedem, babam, tarihim orada, geçmişim orada. O, yani hiçbir zaman da şey yapmam ama hatıram yok. Yani hatırasının olmadığı yerde adam ne yapacak? Yani doğa müthiş. Yani benim köyümün doğası müthiş yani. Bir kıyıdan 17 kilometre yukarıda. Hakikaten bir cennet ondan sonra. Hayrat. Ama 15 gün, 20 gün, bir ay ondan sonra her şey bitiyor. Doğaya da doyuyorsun, meyveye de doyuyorsun, çaya fındığa da doyuyorsun, her şeye. Ama Balat her köşesinde Fener, Balatay, her bir hatıra var. Şimdi biz mesela, bizim mahallemiz Balat Karabaş Mahallesi yok şu anda, yeşil alan. Ondan sonra biz yaştaki insanlar geliyoruz, oturuyoruz orada, 3-4 sandalye alıyoruz. Saatlerce böyle mahalleyi anlatıyoruz. Ayşelerin evi buradaydı, Ahmetlerin evi buradaydı, falan fabrika buradaydı. Bizi dışarıdan seyreden de o çimenlere bakıyorlar, gülüyorlar, o heyecanlanıyorlar. Yani biz o 50 sene önceye gidiyoruz, 60 sene önce. Dışarıdan bakan bunlar kafayı yemiş diyor çimenlerin içinde. Bir o tarafa bakıyorlar, bir bu tarafa bakıyorlar. Biz çimen değil ki, biz tekrar sokaklar canlanıyor, evler canlanıyor ondan sonra. Biz onları, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Dolayısıyla yani bizim için Balat Fener, kendi doğup büyüdüğümüz yerler insanın vatanı oluyor yani. Hatıraların olduğu yerler vatanı oluyor. İşte Balat Fener'i yani ne kadar anlatsak
bana göre yani çok yavan kalır yani. Çünkü hakkını yediğimiz insanlar olur. Bizim hayatımıza müdahale eden insanlar oldu. Yani bizim olumlu yönde de, olumsuz yönde de hayatımıza müdahale eden insanlar oldu. Bugün de onların bir başka versiyonu modern şeklinde gençlerin karşısında duruyorlar tehlike olarak da. Ama bizim o gün elimizden tutan, bize nasihat eden daha doğrusu. Şu anda nasihat kültürü de yok. O gün işte dediğim gibi Morses amca olsun, ondan sonra Lehan amca olsun, Albert olsun. Oğlum, kuzum bak böyle böyle, şöyle ya, şunu yap, bunu yap diyen elektrikçi ustamız vardı. O gel şu bir motor Amerikan arabalarından dinamo, marş ve şarj dinamoları çok değerli şeylerdir. Onlar yanar. Onların sarılması, orijinal sarılması mümkün değil. Elle sarılır. O zaman usta yok işte. O zaman ustamız vardı. Gel Kadir sana şunu öğreteyim. Baktı fırlamalık çok yapıyor. Bunun başı belaya girecek ileride. Hani bir şey öğreteyim de o zaman sanata altın bilezik diyorlardı. Gel diyor. Ve el sarardı. Orijinal gibi sarardı yani. Kimse onun fabrika elden yapıldığına inanmazdı. Marş ve şarj dinamolarını. Onun dükkanında kalırdık. Şimdi bizim orada da 15-20 yaşlarında olduktan sonra bütün dükkanlar bizimdi yani. Bütün dükkanlar diye bir yalan söylemeyeyim de yani yarısını biz açar girerdik içeri akşamları yani. Adam kaportacı, kapıya araba bırakmışlar. Şoförlüğü de biz çok erken öğrendik. Dolayısıyla adam sen arabanın çamurluğu vurulmuş, kaportacı Osman'a bırakmışsın ya Hakkı abiye bırakmışsın veya Rıdvan abiye bırakmışsın kaportacı. Biz akşam onu diskontak yapıp bir ayvansıray bir fener. Adam bir sabahleyin geliyor bakıyor. Ulan biz bunu sağ çamurluğu için bıraktık. Arka çamurluk da vurulmuş. Usta bu. Yo ben bıraktığımda sağ çamurluk vurulduk. Şimdi bu usta da diyor ki oğlum senin arka çamurluk da vurulmuş. Yok. Bu sefer onlar kavga ediyor. Araya giriyoruz. Tamam diyoruz usta. Sen devam et. Akşam biz yaptık onu. Ondan çok oldu mu bazen günah boyuna Allah hak. Orada karşılaşacağız onlarla da yani çok kişinin de böyle günahına girdik yani. Dolayısıyla şoförlüğü de biz Amerikan arabalarında öğrendik. Dolayısıyla sokaklarımızdaki o yaşantı işte dediğim gibi bize abilik yapan, bize kötülük de yapanlar da oldu. Ama şuna inandım yani güzellik yapan hep güzellik bulmuş. Kötülük yapan da hep kötülük. Fatihli olmak benim için aslında çok şey ifade ediyor da. Bunu benim anlatmamdan ziyade yani yaşadığım bölge hem Hristiyanlar için hem Yahudiler için hem de Müslümanlar için çok değerli yer. Onlarca 28 tane galiba sahabe türbesi var. İşte Selanika Sinagogu, Ahride Sinagogu, Yambol Sinagogu, Çana Sinagogu gibi Ermeniler için işte bir tane var herhalde o padişahın kıyağıyla beraber. Çünkü Ermenilerin kiliselerinde ayazma yoktur. Surp Roştagabat Kilisesi'nde ayazma vardır. Orayı Ermenilere verdiler galiba Balat'taki. Kırımlı Aslan Bey'in karşısındaki Surp Roştagabat Ermeni Kilisesi. Ondan sonra Ayayorgi, ondan sonra Dimitri, ondan sonra Blaherna Ayvansaray'daki Meryem Ana da diyorlar ona. Yukarıda Tekfur Sarayı yani Maslindanlığı. Biz hiçbir şey okumasak bile, hiçbir okul, hiçbir tahsil yapmasak bile Fatihli, tabii ben kendimi Fatih'te merkezde oturanlardan çok daha şanslı görüyorum. Onlar Osmanlı mimarisiyle çok az işte Çarşamba Çukurbostan, Şehremini, Fındıkzade Çukurbostan'daki tarihi yerleri, tabii Yedikule, Samatya o taraftakiler de bizler gibi. Ama bizim oradaki gençlik, bizim oradaki nesil hem üç medeniyetle beraber yaşadı. Onların son jenerasyonuyla beraber yaşadı ve bize barbar diyen Avrupa, çağdaş olan tırnak içinde asri olan, medeni olan Avrupa'da
Biz 800 yıl saltanat hükümranlık sürdüğümüz Endülüs'te bugün turizm geliri olmasa 2 tane sarayımız dışında hiçbir eserimiz kalmadı. 800 yıllık medeniyetten, Endülüs'ten bir şey kalmadı. Ama şurada 600, işte son yüzyılda sayarsan 700 yıldır bizim kontrolümüzde olan Roma, Bizans neredeyse onlardan daha çok korunmuş durumdalar yani. Batı Trakya'da mukayese bile olmaz. Avrupa'da mukayese bile olmaz. Ve biz bu tarihi eserlerle beraber büyüdük. Bir de dediğim gibi o azınlıklar, kiliseler bizde nasıl inanç sistemimizde bidat deniyor veyahut efsane diyelim. Varsa türbelerle ilgili, şahıslarla ilgili efsanelerimiz varsa, mucizevi efsaneler diyelim ona. Hristiyanlar da bizden 100 kat daha fazla yani. Onlar çünkü başkalarıyla konuşmazlar, güvenmedikleri insanlara, hele inançlarıyla ilgili hiçbir şey söylemezler yani. Biz beraber büyüdüğümüz biraz da alaylı bir şekilde onlar bizle makara, biz onlarla makara yaparken işte onların da kutsal günlerinde mesela Surpıraş'ta Gabet'te Ekim'in 2. haftası onlar için önemli bir gün. Cumartesi, pazar orada bütün hastalar gelir. Neden biliyoruz? Çünkü biz de götürüyorduk. Felçli, kör, sağır, dilsiz özürleri oraya akşam yatarlardı. Gecenin bir vaktinde Hz. İsa'nın ruhuyla oradaki hastalardan birinin ruhu temasa geçiyor. O gün o körse gözü açılıyor. Özürlüyse, felçliyse yürüyor. Hasta ise iyileşiyor. Aşağı yukarı her sene bir mucize olurdu orada. Görüyorum, yürüyorum falan filan. Yine Allah rahmet eylesin diyeyim. Savaş ay. Bir de orada panayır olurdu. Cumartesi günleri kurulurdu. Tavuk, koyun böyle aynı bizim Kurban Bayramı gibi yapılırdı. Orada gelenler sadece kanını akıtırlardı. Fakirlere verirlerdi. Bir de onların tabii kilisenin önünde, avlusunda işte falan kilise yardım derneği, filan patikhane yardım derneği, filan kilise yardım derneğinin masaları vardı. Ama onlar genelde canlıya bakarlardı, nakite. Pek tavukla, koyunla uğraşmazlardı çünkü meşakkatli bir şey. Bölgenin cazgırları alırdı diyelim onları. O fakirlere mi verirdi, ne yapardı? Ama tavukları büyük ihtimalle fakirlere verirlerdi de koyunları paylaşırlardı. İşte Savaş Ay hijyen konusunu gündeme getirmişti. Canlı yayın yaptı. Herhalde papaz müsaade etmedi onlara içeride çekim yapmasına Savaş Ay'a. O da almadı onları içeri. Bu sefer o da dışarıda kesilen koyunları, horozları, tavukları böyle tabii yan taraf da çöplüktü onun. Demek alanlar orada soyarken gözünü. Sonra meğerse onların da inancına sonradan girmiş bir şey bu adak olayı. Televizyonlarda Savaş Ay gündeme getirince yani Ekim'in 2. pazarı kurulan panayır kalktı. Sadece şeyler oldu. Hastalar geliyor. Tabii bizim çocukluğumuzdaki Ermeni nüfusla bugünkü nüfus çok azaldı. Hiç mukayese falan olmazdı yani. Cumartesi başlardı. Yani Mısır çarşısı gibi olurdu. Balat durağından, vapur iskelesinden gelenler bizim ara sokaktan, Balat Kapısı sokaktan girerlerdi. Kamış sokaktan. Bilaherne Surpıraş'ta Gabet'e gelirlerdi. Biz de duvarlara yazardık. İşte Bilaherne, çünkü yollar çok dar olduğu için tarifle anlatma şansın yok yani. Sağa döneceksin, sola, tekrar sağa, tekrar sola. Yani öyle bir şansı yok yani. 100 metrelik yere en az 2, 3, 4 böyle yapıp gitmen lazım. Biz de duvarlara yazardık biz de. Surpıraş'ta Gabet'e giderdi. Ya Kadir Hoca sen Müslümansın. Ulan ne Müslüman, Allah'ımız bir yani. Bir de o ibadete geliyor yani. Savaş etmeye gelmiyor yani. Böyle de bir orada doğup büyümenin getirdiği dokunulmazlık vardı bizde. Bir de dediğim gibi yokluktan dolayı birlik olan bir arkadaşlık grubumuzdan dolayı da biraz severler de herhalde yani. Onun için fazla böyle her şeye burnumuzu sokardık. Kimse bir şey demezdi yani.
Dolayısıyla o mucizelere şahit olmuşuzdur. Ama son zamanlarda nüfus iyice azaldı mesela. Geçtiğimiz Ekim ayında yarı yarıyadan daha fazla azaldı nüfus yani. Onun için biz onun kıymetini bilemedik. Yani bu insanların, biz aynı zamanda ben Fener Balat Dernek Başkanıyım. Allah selamet versin, Allah rahmet eylesin diyelim. Selamet olur mu? Hüseyin Movit diye bir abimiz vardı. Balat Fener Dernek Başkanımız, başkanlığı yapmıştı benden önce. Ona demiştim, abi herkes bir şey yapıyor. Karpuz Festivali, Kiraz Festivali. Dedim bak, bizim coğrafyamızın gereği, mahallemizin gereği yapmamız gereken tek bir festival var. Barış ve Sevgi Kardeşlik Festivali. Bak o benden 10 yaş falan büyüktü. Hüseyin abi dedim, ne olur dedim, bunu biz yapalım bunu. Ne yapacağız? İşte dedim, bu Ermenilerden, Rumlardan, Yahudilerden bir müzik grubu isteyelim. Aşağıda Büyükşehir'in tesisleri var. Orada güvenlik içinde konser yapalım. Finalde de 4 satırlık bir barış, kardeşlik, evrensel bir barış yapmış. Necmettin Yaşar diye bir abimiz vardı. O da onun yapacaktı, koreografisini yapıp o 4 satırlık şiiri yazacaktı. Tamam dedik, başladık. Bartolomos'a gittik. Korkunç olumlu karşıladı. İşte bizim dedi bir şeyimiz var, koromuz var, onu veririz size dedi. Ondan sonra gittik. Yahudi Cemaati Başkanı Haleva'ydı o zaman. Tamam dedi, o da çok sevindi. O da, bu Seferat grubu daha yoktu piyasada. 90'ların sonundan bahsediyorum yani. Seferat grubu, bizim bir grup, genç grubumuz var dedi, onu veririm dedi. Ermeni cemaatine gittik. Onlar da dedi, Balat'ta dedi bilmem bir şeyimiz var dedi, kilise korosu var dedi. Türk sanat müziği falan, hem kilise müziği. Tam başlayacağız. İşte duyulmaya başladı bu. Ne yapıyor? Gittik. Vatikan İstanbul Başkonsolosluğu'na gittik. O da adam Hristiyan olarak çok müteassıp biriymiş. Çok, yani evliya derecesinde Hristiyanlar tutuyormuş adamı. Hüseyin abiyle gittik. Hüseyin abi de milliyetçi bir abimizdi. Çok bir anda. Bu konulara çok önem veren biriydi. Neyse görüştük. Adam da bize çok yaptı. Böyle iyi davrandı. Sonra bizi bir yere davet etti. Dedi, bir davet yapabilir miyiz dedi. Dua edebilir miyiz dedi. Tabii dedim, dua edelim. Hemen radyo evinin karşısında, Harbiye'deki onların okulun karşısında, arkasında Vatikan Büyükelçiliği var. Oraya gitti, konsolosluk. Orada yaptık. Adam böyle bizi bir geçirdi. Makamının hemen böyle 5 metre koridor yok. Hemen bir gittik. Bizim mescit dediğimiz küçücük bir kilise ama minyatür bu kadar bir yer. Ondan sonra ama tipik bir kilisede ne varsa hepsi var içeride. Neyse bizim elimize birer tane verdi. Bak o bile kurnaz. Ulan dedik, biz Hristiyan neyini alacağız şimdi? Hüseyin abi bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ondan sonra kaçma şansımız yok yani. Ondan sonra daveti kabul etmişiz. Bir baktık Fatiha suresi. Önce garipsedik. Bu ne? Fatiha suresi. Yani bunlar. Ondan sonra neyse dua ettik orada. Çıktık. Hüseyin abi dedik, bak ben onu tehdit ediyorum, o beni tehdit ediyor. Kadir Hoca bak, kilisede eğer adamlar resim çektiyse yandık. Dedim, ben ne yanacağım, ben bekarım. Sen benden daha kapasitelisin. Sen Sözcü'de yazıyorsun, şunu yapıyorsun, böyle Türkçe gönüllüsü, Allah rahmet eylesin. Türkçeyi konuşturmayı, bu yozlaşmayı çılgın bir şekilde muhalefet ederdi. Tek başına bana göre Türkçe Gönüllüleri diye bir grubu vardı. Televizyonlarda bir grubu olan arkadaşlara söylerdi. Akşam seyrettiğiniz programlarda Türkçeyi yanlış konuşan spikerleri saatini, programını, dakikasını söyleyin. O yani Abone Sözcü Gazetesi'nde bir İğneli Fıçı diye bir köşesi vardı. Orada gündeme getiriyordu. Adam özür dilerse devam. Bu Fatih'i seven, İstanbul'u seven, yani böyle idareciler gelir de
Şimdi işte Ergun Başkan'ın bu gecekondu şeyini takdir etmekle birlikte aile kültürünün kaybolmaması için bir gayret sarf ediyor. Balat'ta da mesela aynı tehlike Ayvansaray Mahallesi, Lonca dediğimiz Roman kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, komşularımızın yaşadığı yerde aynı tehlike var. Yıkalım yapalım. Yıkalım değil, tamir edelim, ihya edelim, oradakiyle birlikte restore edelim, insanımızla birlikte. Şu anda da bana göre Ergun Başkan'ın inşallah bu dönem yetmeyebilir. İnşallah bir dahaki dönem orayı Sulukule'den de ders alarak, insanlarıyla birlikte yerinde dönüşümden, taşıyarak onları bir yere, çünkü çok değerlendi arsalar. Lonca da çok güzel, yani çok tarihi bir yerin, Bilhane Kilisesi'nin arkasında, ondan sonra Animaş zindanlarının hemen yanında, işte Mimar Sinan'ın Ferruh Camisi'nin, Hoca Ali Camisi'nin, Yatağan Camisi'nin arasında kalmış bir komün, hakikaten böyle kristal vazo gibi korunması gereken bir yer, gecekondu bölgesi büyük bir kısmı. Oraları insanıyla birlikte rehabilite ederse hem bölgeye hem de makamına karşı büyük bir görevi yapmanın huzuru içinde olur. Benim için de insanın olmadığı yerde hiç değer yok. Yani taşın evet bir tarihi değeri vardır, bir sanatsal değeri vardır ama insan yoksa orada benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Fener Balat hakikaten herkes için yaşadıkları yer özeldir ama dışarıdan gelen de bizden bir sıradan geziyor. Bir de bazen çok, yani yaşımız gereği de fazla gezemiyoruz ama sevdiğimiz insanları gezdirdiğimiz zaman herkes hayran kalıyor. Yani ya biz buralardan daha önce de geçmiştik falan ama şunu görmemiştik, bunu görmemiştik. İşte bakmakla görmenin arasında da bir fark var yani. İşte gerçek manada görebilmeyi. Yoksa herkes bakıyor ama gerçek manada görebilmeyi nasip eder inşallah.